Lütfen ufak bir destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtığınız için teşekkür ederiz. Lütfen videoyu sonuna kadar seyredin ve bölümün tüm ayrıntılarını öğrenin. Dizinin son bölümünde yaşananları ve yeni bölümde yaşanacakları anlatacağız. Bölüm köşkün bahçesinde Orhun ve Hira'nın konuşması esnasında başlıyor. Hira Orhun'a 6 sene önce ile ilgili bir şey sormak istediğini söylemişti. Orhan Hira'ya 6 yıl önce ilgili ne soracaksın dedi. Hira Orhun'a sen bana 6 yıl önce hayatımdan çık demiştin ve bu kararı verirken zorlandığını söylemiştin dedi. Hira Orhun'a sen 6 sene önce başka bir karar vermiş miydin dedi. Orhun Hira'ya ne gibi karar diye sordu. Hira Orhun'a sen avukat Haldun aracılığıyla bebeğin kürtaj yapılması emrini verdin mi dedi. Orhan şaşkın bir şekilde Hira'ya sen 6 sene önce hamile miydin dedi. Hira korkulu bir şekilde Orhun'a evet hamileydim ve kürtaj emrini veren kişinin sen olduğu bana söylendi dedi. Hira Orhan'a beni zorla bir kliniğe götürdüler, kürtaj yapmak istediler. Ama ben bebeğimi kurtardım ve bebeğim büyüdü dedi. Orhan şaşkın bir şekilde Sahra benim kızım mı dedi. Orhun öfkeli bir şekilde Hira'ya 6 sene boyunca benim çocuğumu benden mi sakladın dedi. Hira ağlayarak Orhun'a ama bana senin bebeği istemediğini söylediler dedi. Orkun Hira'ya belki de bana yalan söylüyorsun. Bana kim beslediğin için böyle bir şey yaptın dedi. Orhan Hira'ya sen kızımı babasız bıraktın dedi. Orhan Hira'ya artık sen de Sahra'yı göremeyeceksin dedi. Bu sadece Hira'nın korkulu bir düşüncesiydi. Hira Orhun'a 6 sene önce yaşananları unutup yeni bir hayat kuracağına sevindim dedi. Orhun Hira'ya ben de verdiğim karardan memnunum dedi ve oradan ayrıldı. Hira cesaretli olup Orhun'a soru soramadığı için üzgündür. Ama Hira geçmişte yaşananları öğrenmek zorunda olduğunu hissediyordur. Haldun, Afife ile konuşurken 6 sene önce bir ses kaydı olduğunu söylemişti. Hira kendi kendine konuşarak tek çare o ses kaydına ulaşmak dedi. Hira içinden konuşarak ilk işim Haldun'a ulaşmak ama onun soyadı neydi ki dedi. Hira yürüyerek planlar tasarlamaya başladı. Hira Erhan'ı görünce ona dün köşke avukat Haldun gelmişti dedi. Erhan Hira'ya Haldun Saydamlı'dan mı bahsediyorsun dedi. Hira Erhan'a onun telefon numarası lazım. Çünkü özel bir mesele var dedi. Erhan Hira'ya Haldun artık avukatlık yapmıyor istiyorsanız size başka bir avukat bulayım dedi. Hira Haldun'un soy ismini öğrendi ama telefon numarasını öğrenemedi. Erhan gittikten sonra Hira telefonundan bir internet araştırması yaptı. Fakat Haldun Saydamlı ile ilgili bir bilgi bulamadı. Hira köşke giriş yaptı ve Afife ile karşılaştı. Afife Hira'ya Orkun'un evlilik kararını sanırım öğrendin dedi. Hira Afife'ye evet biliyorum, ikisini de tebrik ediyorum dedi. Afife Hira'ya umarım en kısa zamanda sen de yeni hayatına başlangıç yaparsın dedi. Hira içinden konuşarak Afife benden gerçeği saklasa da 6 sene önce yaşananları öğrenmekten vazgeçmeyeceğim dedi. Güzel haber şu ki Hira hiçbir şeyden vazgeçmiyor ve gerçeklere ulaşmak istiyordur. Hira Orkun'un çalışma odasındaki bilgisayarın arşivlerinde Haldun ile ilgili bilgiler olabileceğini düşündü. Dakikalar sonra Hira müsait bir zamanda Orhun'un çalışma odasına girme fırsatı buldu. Hira, Orhan'ın bilgisayarında fotoğraf arşivi görünce şaşırdı. Hira içinden konuşarak Orhun hiçbir şeyi silmemiş dedi. Arşiv içerisinde Orhun ve Hira'nın geçmişte çektirdiği fotoğraflar vardır. O esnada Sultan, Orhun'un odasına bir dosya bırakmak için giriş yaptı. Neyse ki Sultan gelmeden Hira onun sesini duymuştu ve hızlıca balkona saklanmıştır. Diğer tarafta ise Elif, Aziz'in evinden ayrılmak üzereyken babasının hırsızlık suçundan dolayı tutuklandığını öğrendi. Elif ve Aziz vakit kaybetmeden nezarette tutuklu bulunan Elif'in babası Şenol'u ziyaret ettiler. Şenol, Elif'e tek derdim seni kurtarmaktı ama ben bir şey çalmadım dedi. Şenol ikinci el araba alım satımı yapıyordur ve komisyon üzerinden gelir sağlıyordur.
Şenol, Aziz'e sattığımın arabaların çalıntı olduğunu bilmiyordum dedi. Şenol, Aziz ile yalnız konuşmak istedi. Aziz Ece'yi silahla vuran kişinin Şenol olduğunu öğrendi. Şenol çaresizlikten Elif'i Aziz'e emanet etti. Aziz, Elif'in üzüntüsünü paylaşıyor ve yardımcı olmak için büyük çaba sarf ediyordur. Aziz, Şenol'a yardımcı olmak için polislik gücünü kullanacaktır. Şenol suçlu bulunursa minimum 4 sene ceza alacaktır. Şenol'un söylediği isimleri Aziz araştırdı. O kişilerle görüşme sağladı. Setinin patronu yurt dışına kalkmıştır. Çetenin diğer ortağı Aziz'e, Şenol arabaların çalıntı olduğunu biliyordu dedi. Adamın delilleri Aziz'e göstermesi, Şenol'un bir yalancı olduğunu gösterdi. Elif de babasının gerçekten bir hırsız olduğunu ve dolandırıcı olduğunu öğrendi. Elif ağlayarak, Aziz'e benim hiç kimsem yok dedi. Aziz Elif'e hiç kimsen yoksa ben varım dedi. Diğer tarafta ise, Defne ofisinde Zerrin ile sohbet ediyordur. Zerrin telefonundan Defne'ye gelinlik modelleri gösteriyordur. Fakat Defne düğün töreninde sade bir gelinlik giyeceğini Zerrin'e söyledi. Birkaç dakika sonra Defne işi sebebiyle hızlıca ofisten çıktı. Zerrin telefonu ile bir banka müdürünü aradı. Zerrin banka müdürünü Orhun ve Defne'nin nişan törenine davet etti. Banka müdürü Zerrin'in Orkun Demirhanlı ile akraba olacağını öğrendi. Banka müdürü üzerine kredi başvurunuz için size kolaylık sağlayacağım dedi. Henüz Orhun ve Defne evlenmemişken Zerrin bu durumdan istifade ediyordur. Öte yandan Orhun köşkün bahçesinde yalnız ve üzüntülü bir şekilde duran Sahra'nın yanına gitti. Orhan Sahra'ya ne yapıyorsun? Burada parka gitmek ister misin dedi. Sahra Orhun'a hayır, çünkü senin işlerin vardır dedi. Orhun telefonunu çıkarttı ve toplantımı erteleyin çünkü önemli bir işim var diyerek Sahra'yı kandırdı. Sahra önemsendiği için mutlu olmuştur. Orhan Sahra'yı kucağına aldı ve onu bahçede gezdirmeye başladı. Orhun Sahra'ya bu büyük ağaç toprağa sıkıca sarılmıştır. Çünkü o topraktan besleniyor dedi. Sahra Orhun'a o halde ben de sana sarılayım dedi ve sıkıcı Orhun'a sarıldı. Hira uzaktan onları görünce seyredip hüzünlenmeye başladı. Sahra Orhan'a babam bana çok soru soruyorsun derdi sence ben çok mu soru soruyorum dedi. Orhun Sahra'ya ben senin soru sormanı çok seviyorum dedi. Sahra annesini görünce anne diye seslendi ve Hira ikilinin yanına geldi. Orhun Hira'ya Sahra'nın canı sıkıldığı için onu bahçede gezdirdim dedi ve daha sonra oradan ayrıldı. Akşam vakti oldu. Afife büyük odada Sultan ile birlikte Orhun'un düğün töreni için planlama yapıyorlardır. Afife görkemli bir düğün töreni hazırlanmasını istiyordur. Fakat o esnada Afife yine baş dönmesi yaşayıp yere düştü. Birkaç dakika sonra hafif ve kendisini iyi hissedince Doktor Kemal'i aradı. Afife, Kemal'e yarın istediğiniz tetkikleri yapmaya geleceğim dedi. Doktor Kemal, Afife'ye beyninde bir tümör olabileceğini söylemişti ama Afife bunu kabul etmemişti. Hira ise Haldun'a ulaşmanın bir yolunu düşünmeye devam ediyordur. Hira Afife'nin telefonundan Haldun'un bilgilerine ulaşmaya karar verdi. Gece geç saatler olmasına rağmen Hira köşktedir. Hira üst kata Afife'nin bulunduğu odaya gideceği esnada Orhun'un telefon konuşmasını dinlemeye başladı. Orhun kız kardeşim Nurşah ile telefonla görüşüyordur. Nurşah Orhun'a yanlış bir evlilik kararı aldığını söylüyordur. Orhan Nurşah'a ben artık hayatıma yeni bir başlangıç yapmak zorundayım dedi. Orhan Nurşah'a Hira ve benim yollarımız ayrıldı. O kendi yoluna gidiyor. Ben de kendi yoluma gideceğim dedi. Hira içinden konuşarak belki de Orhun'la yollarım olsa hiç ayrılmamalıydı dedi. Orhun uyumak için yatak odasına gittikten sonra Hira sessizce Afife'nin odasına giriş yaptı. Afife uyuyordur ve telefonu komodinin üzerindedir. Telefon şifreli olduğu için Hira şifreyi tahmin etmeye çalıştı. Afife daha önceden Hira'ya en değerli varlığının Orhun olduğunu söylemişti. Hira aura un dum tarihini yazdı. Hira şifreyi doğru girdikten sonra
Rehberden Haldun'un numarasını buldu. Hira'nın yanında telefonu olmadığı için Haldun'un telefon numarasını bir kağıda yazmaya çalıştı. Hira odada bulunan çekmecelerde bir kağıt ve kalem ararken odanın kapısı açıldı.